İyi, sen de bu işi gördün mü? Mağdur Efendim? oldun mu? Biraz anlatsana bize. Ya biz bu işi gördük de bıraktık da bir yıl çalıştık da Allah Çok kurtarsın. iyi. eyvallah Allah kurtardı çok şükür. Ya Allah şimdi kurtardı. herkes yeme içmeden bahsediyor da ya yeme içmeyi bir kenara atın. İşin asıl psikolojik kısmına gelelim bence. Daha çok işten bahsedelim. Evet kral Dur nasıl? ben nasıl başladım onu söyleyeyim. Öncelikle ben hemşirelik okuyordum. Üniversite öğrencisiydim. Bu sene üniversitemiz uzaktan eğitime girmişti. Ben de iş arıyordum. Dedim bir gidin bir aylığına çalışayım. Ek En iş. azından bir harçlığım olur ya da borcum vardı borcumu öderim şekliyle. O akşam beni bir arkadaş aradı. Arkadaşla da çok samimiyetim yok. Dedim Allah Allah acaba bu niye beni aradı? Aradı konuştuk ettik işte. Sonra dedi ki işte ben Ankara'dayım işte reklam işinde çalışıyorum Rozat ya falan Rozat filan. oyuna gel. Ya bu da okumuş birisiydi dedim. Hani böyle bir işte çalışması normaldir. Fazla şüphelenmedim açıkçası. Sonra dedim işte yanında iş var mı? Ben de geleyim çalışayım şeklinde. Sonra dedi iş var. Böyle birkaç günde bekletti beni. Hani Hakim maksat oradan oradaki bahsediyor. bekletme amaçları şu. Hani sanki bana ihtiyacı yokmuş gibi davranıyor. Orada da He he eee, top bunu davranma. mesela ben oraya gittikten sonra öğrendim. Tok davranma dedikleri bir yöntem. He he he. He, tok davranıyorlar sana güya. Tamam ben de gittim işte ben bu işi daha önceden de biliyordum. Hani bu işin yabancısı da değildim. Benim bir arkadaşım da yapıyordu. Ama farklı şekilde yapıyorlar. Şimdi bunlar ofis ortamında falan çalışıyorlar. O arkadaşım mesela dışarıda WhatsApp o internet kadar üzeri da. çalışıyordu. Aynen aynen. Yani çok yabancısı değildim. Onun için çok fazla böyle hani ilk gün gittiğimiz zaman birden 30-40 kişiyle karşılaşınca insan ister istemez çekiniyor. Ha ben olayı çözdüm hani bunların bir takım olduğu, bir ekip olduğu falan vesaire. İşte işi anlattılar. Eğitimlere gir çık vesaire. Zaten ilk gün fazla bir şey anlamıyorsun. İkinci gün işte daha yeni yeni böyle hayattan soğutma eğitimleri dediğimiz var ya böyle işte üniversitenin boş olduğu, dışarıdaki hayatın boş olduğu eğitimler başlıyor ikinci günde. İşte dışarıda da mesela ticaret yaparsın vesaire dışarıdaki ticareti kötülüyorlar. Aynen aynen. Ya bunları gördük vesaire sonra benim network gördüğümü bildikleri için ilk günün üçüncü eğitimi negatifler diye bir eğitim zaten. O eğitimde farkları anlatıyorlar. Farkları anlatınca biraz hani kafama yattı açıkçası. Hani dedim farklı şeydir vesairedir. Bir 3 günümü vereyim. Zaten ben dedim 3 gün kalırım sonra giderim. Baktım bunlar biri oradan geliyor, biri şuradan geliyor öyle böyle derkene ikna oldum açıkçası. Hani bir de şöyle bir şey var. Mesela eğitimde benim eğitimime saporter girmişti o zaman. Negatiflerde diyor ki mesela biz istesek seni ikna etmek için burada kazandığımız paraları da gösterebiliriz ama bu doğru değil gibisinden hani nasıl söyleyeyim seni ikna etmiş Kabir Muhammed o oluruz. İşte gelmiş. biz ikna edilmişlerle değil inanmışlarla yola Seni çıkarız orada ters gibisinden. manipüle etmek istiyor. Orada şunu yapıyor. Aynen ters psikoloji yapıyor. Sen de inanıyorsun. Diyorsun demek ki bu adam gerçekten demek ki para kazanıyor ki bu adam bana böyle bir şey söyledi diyorsun. Alo. Neyse sonradan ben 3 gün baktım işe. Üçüncü gün işi okey dedim. Sonra tabii bunlar benim hani gitgelli olduğumu bildiği için beni bayağı beklettiler. Direkt beni hani o para kısmına Geriye götürmediler. atmadı Hani seni. fiyatı direkt söylemediler. Bekletiyorlar. Şimdi o bekletme sırasında da ne yapıyor? Seni getiren kişi sana diyor ki işte git saporterden ve ofislerden git tekanı iste. Sürekli iste, sürekli iste, Ha, ısrarcı ol. Bunu aynen aynen. yapmalarının sebebi ne? Tutarlılık psikolojisi dediğimiz bir şey var. Şimdi sen yalancı duruma düşmek istemez hiç kimse değil mi? Tabii. Evet. Alo. Evet sesim Hiç geliyor. kimse yalancı duruma düşmek istemez. O yüzden mesela seni bu şekilde diyor ki sürekli iste iste. Sen istiyorsun mesela istiyorsun istediğin gün mesela artık belli bir süreden sonra sana fiyatını açıklıyorlar. 5.500 dolar önüne seriyorlar. Tabii sen ne sağa kaçabiliyorsun ne sola kaçabiliyorsun. Bir Tabii. kere o şeye girmişsin hani. Bir kere o topa girmişsin. Aynen bir kere o topa girmişsin ondan sonra işte bu sefer bu parayı hani bekletiyorlar bir gün. Mesela daha yolları da hemen söylemiyorlar işte Aha. kredi, aile İlk vesaire. önce bir Ha, kendini sizler de göstersin. Hemen ben de çok söylemiyorlar. Seni bir gün bekletiyor. Bu kararından vazgeçer mi, geçmez mi gibisinden. Ben açıkçası fiyattan dolayı değil, ben okulu bırakma şeyinden dolayı bir gün sabah uyandım dedim ben bu işi yapmak istemiyorum.
Ha, Bu sefer ikna çabaları başlıyor tabii. tabii. İkna etmeye çalışıyorlar seni. Yine işte sen böyleydin, şöyleydin. Hani dedik ya tutarlılık psikolojisi uyguluyorlar. Yani seni yalancıyım, yalan söylemişsin durumuna getiriyorlar ki ta ki sen kabul edebilesin. Sonradan işte benim artık dedim ki bu işin kaçarı yok demek ki. Ha dedim bir bakayım nedir, nasıl bir şeydir. Bir yanım yapmak istiyordu, bir yanım yapmak istemiyordu. Çünkü arkadaşlar gerçekten hani oradaki o işe girenleri de şimdi yorum yapamayız. Niye? Adamlar sonuçta sen ben gibi insanlar gitmişler. Ha, fark edemiyorsun ha. Birden bir bakmışsın o işin içindesin, birden bir bakmışsın aileni karşına almışsın, birden bir bakmışsın borcun Murat, harcın sesi içine kapatsana. girmişsin. Yani bir sürü şeye giriyorsun, sıkıntılara giriyorsun. Ondan sonra tabii benim davetlerim başladı. TK aldım, alma sürecimi anlatayım. Ben kredi çıkmadı bana. Allah'tan ki çıkmadı. Çıkmadı. Sonradan işte ben aileden aldım. Ben 1500 BV ile başladım. Oradaki çoğu kişi 6000 BV ile başlatıyorlardı. Aslında ben çaktım. Bazı olayları çakıyordu. Mesela herkese diyor işte 6000 BV sana özel. Sen zor durumda kaldığın için seni 1500 BV ile başlatıyoruz vesaire diyorlar ama Aynen hepsi diyor. yalan kandırmaca. Oradaki çoğu kişi ya 3000 BV ile başlamıştır ya da 1500 BV ile başlayan çok arkadaş vardı. Ben bunları çok sonradan tabii fark ediyorsun. İlk gün ya da ilk bir ay 2 ay içerisinde bunları fark etmiyorsun. Çünkü niye ürün fiyatlarını falan ürünleri tam görüyorsun BV'leri de görünce ya diyorsun mesela adam saati çıkarıyor işte ürün açılışında diyorsun bu 3000 BV hani bunun kalanı işte diyorlar tatil paketi ama yalan söylüyorlar. Bir de bunun dışında diyorlar işte bizim 5 temel ilkelerimizden biri dürüstlüktür vesairedir. Bunların hepsi yalan, dolan, dürüstlük diye bir şey yok orada. Doğrudur. Gerçekten ben bunu çok sonradan farkına vardım. Yalan abi. Hani en büyük yalanı zaten seni oraya getirirken söylüyorlar. Sen hani dinliyorsun. Bir de çoğu insanın mesela orada çağırdığı arkadaşları, yakın arkadaşları oluyor. Onun hatırına bile hani sesini çıkarmıyor fazla. Ondan sonra işte TK'mızı aldık. 1500 BV ile bir saat aldım. Manchester City'nin saatini aldım. Onu da geldim babama hediye ettim. TK'mızı aldık. Biz sunuma başladık. İşte davettir vesairedir. İşte listedir, odur, budur, şudur derken zaten oradan bir ayın, 1,5 ayın, 2 ayın zaten gidiyor. Sonradan ben 19-20 sunum yaptım. Çok şükür hiçbir sunumum da girmedi. İyi ki de girmemişler. Onların vebaline en azından girmedim. İyi bir insansan seni kötü bir insana dönüştürüyorlar. Mesela gelen arkadaşların bazıları mesela çok sinirleniyordu. Diyordu sen bana yalan söylemişsin, farklı bir iş demişsin, ben aileme o şekil anlatmışım. Bu sefer karşıdaki insanın Öyle mahcup öyle. Herkes oluyorsun. aynı. Herkese aynı oyunu Bu oynuyorlar. sefer Yani kim geldiyse Burada da aynı işte böyle adam yanılıyor aynen yani. Bir sıkıntılar bakıyor, iş yaşıyorsun. başka bir Böyle şey çıkıyor. Ondan sonra adam diyorlar. getirdiğin içinde kişi başka bir haklı şey. olarak sana Adam küfür geri etmeye çekiyor. başlıyor bu sefer. Çok zor duruma Ben geliyorsun geldim. ha öyle Tekrar Maya söyleyeyim. yakındım. Bir baktım bana Hı hı. dedi ki işte yeri geldi mi sen gideceksin babandan anneden para isteyeceksin. O dedim ben böyle bir şey yapamam. Bu saat Ya içinde de bu işte parayı vermem. ya Abi maalesef işte sıkıntı yaptırıyorlar. da beni Öyle bir oraya götüren psikolojik arkadaş duruma da aynı koyuyorlar senin ki gibi hiçbir insanları. samimi olmadığım bir adamdı. Uzaktan tanıyordum. He. Bir baktım zırtlı beni arıyor ben şüphelendim Ya dedim. işte Ben bundan dedim ben bundan yapacak bir şüphelendim. şey yok. Mesela bir kere Bu ne biz için hani diyor. girdik. Gittim baktım gördüm de tamam abi. Vedat. Şimdi şöyle bir şey de diyorlar. Ben oradaki eğer Ya ben varsa girdim yayında da baktım boş. TK sahiplerine söylüyorum. TK'lara şunları söylüyorlar. Diyorlar ki eğer giderseniz aileniz sizi işte siz çok mahcup duruma düşersiniz. İşte haksız duruma düşersiniz. İşte bunun Vallahi hakkında videolar, eğitimler öyle veriyorlar. diyorlar. Bakın arkadaşlar ben Adam hep bu şeyle hani gurur yapıyor. İnsan diyor ki ya o kadar şey laf etmişsin şimdi sen ailenin karşısına nasıl çıkacaksın? Ha, bu şey ya benim aklına umurumda geliyor. bile değil. Ben Hani şöyle bir tabii. sözleri vardı orada doğru söyledikleri. Diyor ki içindeki korku aslında ortada yok. Onu sen kendin yaratıyorsun. Bu dedikleri tek doğru kelime de buydu zaten. Korkuyu biz kendimiz kendimize yaratıyoruz. Adam Ben çıktım mesela o işten çıktım ben. Eve gittim. Vallahi ailem hani bana sarıldı, mutlu oldular. Babam teselli etti dedi dert etme boş ver bir hata yaptın olabilir vesaire. Bak şimdi onların anlattıklarına göre benim ailemin bana ya sen yani bana bir ton laf etmeleri gerekirken bana çok güzel şeyler söylediler. Üstüne
Destek de oldular. Yani dediler hani üniversitene dönebiliyorsan tekrardan üniversitene git vesairedir. Çok şükür üniversiteme geri döndüm. Şu an okuldayım. O işe girilmemesini tavsiye ediyorum. Oradakilere de Allah yardımcıları olsun. Şimdi farkında değiller. Çünkü biz de hani biz TK aldığımız zaman bizde de aynı hareketler vardı. Mesela aile diyordu işte sen o işi yapma. Mesela o işi kötüdür vesairedir. Sen insanları kandırarak oraya götürüyorsun vesairedir. Bunların hepsini benim ailem biliyordu ve bunları bana söylüyorlardı. Çevremdeki birçok insan da söylüyordu. Ama sen öyle bir psikolojiye giriyorsun ki sen diyorsun ki bunlar beni hedeflerimden alıkoymaya çalışıyor. Sen böyle düşünüyorsun. öyle. Bu sefer ailen ve çevrendeki insanlar sana çok ters gelmeye başlıyor. Tabii, tabii, Babamla düşün, babamla 7 ay Adamlar boyunca bunun konuşmadım. eğitimi Sırf almış bana ya. Hepsi sürekli orada- oğlum oradaki gel bu hepsi işi zaten- yapma vesaire. Nerede baksan Dediği hepsini için ha. bir senelik vakti var. Bir senesini oradan Ya orada hepsinin geçmişse öyle. böyle Ben çok insanları gördüm. manipüle etmek için bir adam eğitilmiş yani. Aynen. Ya ben oradaki TK'lara şunu söylemek Ya istiyorum. aynı Bakın orada psikolojik, aynı durum hani- gerçekten oraya giden herkesin başına gelmiş bak. Beni Bak o, adam- o çocuğu mesela ben adam- tanımıyordum. Uzaktan Aha. tanıyordum. Beni zıplık Doğrudur. arada ben şüphelendim dedim. "Ulan kesin bu işte bir iş vardı." Neyse ben gittim baktım. Ulan dedim bu ne yapıyor? Bunlar nasıl bir iş çeviriyor? O ya şekil öyledir ayakta zaten. Aha. payı kurtulduk abi. Ha, iyi ki, Benim iyi ne ki derecesini biliyor musun? erken farkına varmışsın. Gerçekten hani Bak benim ya gerek yok yalan Benim- söylemeye. Sen orada işi anlatırken diyorsun 2 ile 4 yıl millet yıllarını veriyor. Şey Ya yapıyor o kadar. arkadaş orada ona diyorlar ki 2 ile 4 yılda sen şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Lan İranlılar 10-15 yıldır işin içinde. Lan neyi var ya? Aynen. Bu Yani adamın neyi var? ömürlerini Gözle vermişler. görürler. Bir şey de kanıtla dediğin zaman da biz network marketing'te çalışıyoruz. Gaz marketing'te çalışmıyoruz. Kardeşim bunun Ha, gazla bir aynen. alakası yok. Sen bir şeyleri göstereceksin. Mesela ben şunda çok şüpheleniyordum. Hep kafamda kuruyordum. Kardeşim bunlar diyor ki İran'da bu sistem yapılıyor. Yasak olmasına rağmen. Lan Türkiye'de yasal halde ilerlemiyor. Yasak olan ülkede nasıl yapacaksın? Mesela benim bir Nasıl tane yapasın? arkadaşım bu sıkıntılı yani. Bunun Ha. önüne geçmeleri lazım. benim bir Yapan tane insanlara doktor yazık arkadaşım günah var arkadaşlar. Doktor arkadaşımın yanına gittim. Dedi şöyle böyle o da İranlıdır. Kendisi yüz tedavisi yapıyor. Söyledim abi dedim bu dedi Oradaki bizim bak oradaki ülkemizde dedi daha önce mesela uzun süre kalan kişiler var ya böyle insanları sürekli manipüle eden kişiler. O gereksiz Berat. adamlar işte orada toplanmış. Abiler ya milleti zaten kandırıyor. orada işi Manipüle- gücü olmayan insanın yeri orası. İstanbul'dan Şunu söyleyeyim katılan sen- var mı? Ne? Hı? İstanbul'dan katılan var mı Yok İstanbul'da yok İstanbul'dan? var mı yok mu? Söylesinler ya. Ya sonra gittim tamam bu adam Bu dedi mesele ki odur bak abi, bizim yani ülkemizde mesela- e-ticaret yasak değil. Serhat bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ya Dedim bu ki ticaret İran'da bu başka bir şey. e-ticaret yasak değil ama Kusura net bakma. kesinlikle yasak. Eğer ki yaparsan 5 yıl ikincisinde müebbet. Lan kardeşim cezaevine girme var şey var sen yasak olan bir ülkede nasıl hala diyorsun ki benim takımım var şeyim var. Gerçekten araştırın arkadaşlar. Bak Gidin bir şirketin hemen adına hemen bak. araştırın. Akıl var mantık var ya. Reber seni dinliyoruz. Hiç merhaba etmediniz ya bize. Nasıl? Merhaba hoş geldin. Merhaba kitap. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumunuz nasıl? İyidir. Kerem sen kurtuldun mu hala orada mısın? Belki sen Urfalısın. He Urfalıyım. Neresinden? Kerem. Seni kim tanıdı? Ben de Evet. Urfalıyım. Benim mi? Bir tane hırsızın oğlu. Dışarıda Allah'ın selamını vermediğim bir insan. İsmi Belki neydi ya? izliyordur da şu an bilmiyorum. Kerem kaçar. Kerem sen niye kaçmadın Kerem? İsmi neydi? İsmini vermeyeyim boş ver. Mehmet Beni abi sen Ankara'ya bu işi nerede görmüştün? Aa Kerem Ben abi İstanbul'da kötüymüş ya. bizim Kerem ev- abi geçmiş olsun abi. Biz Ankara'da. Kerem. Kerem Bu abi arkadaşlar kötüymüş. hep Ankara'da görmüş. Sen İstanbul'da görmüşsün. Bizimki kız erkek karışıktı bir de. Ama bu İstanbul'dadır. İstanbul'da şimdi Maltepe'de yarın belki polise giderim. O param gitti yani. Benim 8.000 liram falan gitti. Neye Maltepe'nin gittiniz? neresi? 280 bin lira gitti anasını zaten. Ciddi misin lan? Yamaç sen mi söyledin? He? Serhat. Oğlum dur. Bir Serhat. de Yine kredi burada girelim, çektirdiler burada bana. Kredi şu an 1 milyona yakın olmuş. 970 Ben yine bin. Burcu'ya girelim kaçmam. Sen ciddi misin? Yemin ediyorum. Oha. Ne? Bir de kredi çektirdiler ya bana. Şu an kredi 970 binde falan hemen hemen 1 milyon olacak faiziyle misal beraber. O 1 milyonu millet Abi rüyasına bu nedir?